Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şu an değerli konuğumuz diyetisyen Yasemin Arslan Hüdaverdi. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Hemen bir giriş yapalım. Kolajenik beslenme nedir? Önce biraz kolajenden bahsedelim. Kolajen biliyorsunuz ki son zamanlarda çok popüler bir kavram aslında. Herkes merak ediyor. Bizim gençlik proteinimiz de diyebiliriz kolajen için. Evet, kolajen içeriğinden bize bahsettiniz. Ne olduğundan da bahsettiniz. Peki kolajenik beslenme tam olarak ne? Kolajenin ne olduğunu öğrenmiş olduk. Kolajenik beslenme de aslında kolajenin vücudumuzda üretimini destekleyecek bir beslenme şekli. Bu dünya üzerinde en sağlıklı beslenme modeli olduğu bilinen Akdeniz beslenme modeliyle de uyumlu bir beslenme şekli aslında. Besin içeriklerini, kolajen içeriğini, kolajen seviyelerini yükseltecek besinlerden özellikle tercih ediyoruz. Ve 14'e 10 beslenme aralıklı oruç yöntemini uyguluyoruz burada. Burada tabii ki kişiden kişiye de farklılıkları olabiliyor. Kişiye özel bir uygulama yapılması mutlaka önemli oluyor. 12 saatin üzerindeki açlık durumunda vücutta hücresel bir temizlik süreci başlamış oluyor. Ayrıca bazı işlevini kaybetmiş proteinlerin de vücuttan atılmasını desteklemiş oluyoruz bu süreçte. O yüzden 12 saatin üzerindeki açlık uygulamaları bizim gençlik proteinlerimizin de yerine gelmesi için, temizlik sürecinin devam etmesi için önemli oluyor. O yüzden böyle bir yöntem uyguluyoruz. Bu kolajenik beslenme kesinlikle bir kilo verme yöntemi değil ya da herhangi bir beslenme tedavisi yöntemi değil. Bu kişilerin yani özel bir uygulama yapması gereken her türlü hastanın mutlaka doktorları ve diyetisyenleri eşliğinde uygulama yapmalarını öneriyoruz zaten. Kolajenik beslenme modelini kişiden kişiye farklılıklar olabiliyor demiştik. Uygulama farklılıkları olabiliyor. Biz en az 21 günlük 14'e 10 kolajenik beslenme modelini öneriyoruz kişilere. Burada uygulama süresi değişiyor. 14'e 10 kolajenik beslenme modelini en az 21 gün uyguladıklarında dermatologlarının kolajenini arttırmaya yönelik olarak yapacakları uygulamaları da etkinliğini arttırmak amacıyla kullanabiliyoruz aslında. Şimdi bir beslenme tarzından bahsediyoruz. Aslında hep bir beslenme, dengeli beslenmeden bahsederiz ama herkesin bir kendine göre bir beslenme tarzı vardır. Bu beslenme tarzı vücuttaki kolajen miktarını etkileyebilir mi? Etkileyebiliyor. Şu şekilde aslında kolajen vücudumuzda üretilen bir protein. Biz vücudumuza gerekli ham maddeleri verebildiğimizde üretim süreci de kolaylaşmış oluyor. Bunu desteklemiş oluyoruz aslında. Ayrıca yıkımını arttıracak olan besinleri de beslenmemizden çıkardığımızda yine bu sürece destek olmuş oluyoruz. O yüzden beslenme aslında ana faktör kolajen üretiminin desteklenmesi sürecinde. Bunun dışında beslenme için aslında şunu da söyleyebiliriz. Kendi kontrolümüzde olan bir yöntem olduğu için şanslıyız beslenme konusunda. İstediğimiz besinleri vücudumuza alıp istemediklerimizi almayabiliyoruz. Kolajeni azaltan birçok faktör var ya da artmasını destekleyen birçok faktör olabilir. Bunlar kontrolümüz dışında da gelişebiliyor. Mesela 20'li yaşlardan sonra ister istemez kolajen seviyelerimiz azalmaya başlıyor. Hem enzimatik reaksiyonların yavaşlaması, hormonal süreçlerin değişmesi, oksidatif stresle mücadele edebilme kabiliyetimizin azalması sebebiyle 20'li yaşlarımızdan sonra gitgide kolajen seviyelerimiz azalmaya başlıyor, yıkımı artmaya, üretim süreci azalmaya başlıyor. O yüzden de beslenme aslında burada kontrol edebildiğimiz bir faktör olduğu için önemli bir yer alıyor. O yüzden temel faktör beslenmeyi düzenlemek olmalı. Bunun dışında farklı desteklerden de tabii ki yardım alabiliyoruz. Peki Yasemin Hanım, şimdi kolajen seviyesinin vücudumuzda bir düzeyi var. Bunun azalmasına sebep olacak durumlar var. Siz bahsettiniz işte diyet ya da kötü diyet uygulaması gibi. Bunun dışında farklı bir sebep var mı kolajen seviyesini azaltan? Burada uyku kalitesi önemli oluyor. Egzersiz rutininin oluşup oluşmamış olması bu önemli oluyor. Egzersiz seviyeleri de egzersiz rutininin oluşmuş olması da aslında kolajen seviyelerini arttırabiliyor. Buna yönelik çalışmalar da var. Nefes egzersizleri bu yönde bize destek sağlayabiliyor.
Sigara, alkol tüketimi konusu büyük bir rol oynuyor kolajen yıkımı sürecinde. Bunları sayabiliriz aslında. Birçok çevresel faktörlerden bile etkilenebiliyor kolajen seviyelerimiz. Burada çevresel kirlilikleri bile dahil edebiliyoruz bu konunun içine. Evet, peki kolajen seviyelerini arttırabilen besinler nelerdir? Yani aslında önemli bir soru, hani hepimizin merak ettiği bir şey. Evet, kolajen bir protein olduğu için amino asitlerden oluşuyor aslında. Yapı taşı amino asitler ve biz bu amino asitleri vücudumuza alabildiğimizde kolajen sürecini de desteklemiş oluyoruz. Üretim sürecini desteklemiş oluyoruz. Bu yüzden protein içeren gıdaları vücudumuza almak önemli oluyor. Bunlar kırmızı et, sakatatlar, tavuk, balık olabilir. Bitkisel protein kaynaklarından kuru baklagiller, tahıllar, kuru yemişler olabilir, yağlı tohumlar olabilir. Ayrıca bu besinler, bitkisel protein kaynakları aynı zamanda çinko ve bakır kaynağı da olduğu için bunlar da kolajen üretim sürecini destekleyen besinler ve bu kaynakları da almak sürece katkı sağlayacaktır. Bunun dışında antioksidan besinlerden bahsedebiliriz. Özellikle kırmızı, mor renkli sebze ve meyveler, bunlar beri grubu sebze ve meyveler olabilir. Mesela çilek, böğürtlen, frambuaz gibi meyveler olabilir, pancar olabilir. Bu şekilde antioksidan bir beslenme modeli kolajen seviyelerimizin artmasına destek olacaktır. Ayrıca kolajenin üretim sürecinde C vitamini çok büyük bir rol oynuyor. Eğer vücudumuzda C vitamini eksikliği varsa kolajen sürecinde, üretim sürecinde bir aksama oluyor aslında. O yüzden günlük olarak C vitamini seviyelerimizi de normal seviyelerde tutmamız önemli oluyor. Bunun için özellikle turunçgillerin tüketiminden bahsedebiliriz. Yeşil yapraklı sebzeler, biber, bunlardan bahsedebiliriz. C vitaminini de günlük olarak vücudumuza almamız gerekiyor. Süper. Kolajenik bir beslenme protokolü var muhtemelen ama işte ben buna karar verdim. Kolajenik besleneceğim diyorum. Ama biz genel olarak biz söylediğim şeyi yapamıyoruz. Kolajenik beslemeyi desteklemek için nasıl bir alışkanlık edinmek durumundayız? Öncelik aslında her zaman beslenme. Bunun dışında yaşam alışkanlıklarımızı da bunun yanına eklememiz gerekir. Az önce de bahsetmiştim aslında, hem egzersiz rutinini düzenlemek, uyku kalitesini arttırabilmek, buna yönelik çalışmalar yapabilmek, uzmanların çok güzel nefes egzersizleri var, bunları uygulayabilmek, hayatımıza katabilmek önemli oluyor. İşlenmiş besinlerden uzak kalabilmek, yüksek ısıda pişmiş etlerden özellikle uzak kalabilmek, bunun dışında yüksek şeker oranı olan besinlerden uzak kalabilmek, bunları hayatımızdan biraz daha uzaklaştırabilmek de önemli bir katkı sağlıyor bu sürece. Antioksidanın öneminden bahsetmiştik. Çok önemli bir antioksidan kaynağı hidrojen aslında. Hidrojenli suyu hem günlük hayatımıza cildimizi temizlemek amacıyla kullanabilmek önemli oluyor. Su tüketimimize hidrojenli su tüketimini ekleyebilmek güzel bir katkı sağlayacaktır. Bunları da ekleyebiliriz. Evet. Peki şöyle bir şey, hani kolajenik beslenmekten bahsettik, gıdalardan aldığımız kolajenden bahsettik ama bazen herkes de aynı olamayabiliyor. Biliyoruz hani kolajen eksikliği bizim için bir yaşlılık sürecinin başlanması oluyor aslında. Dışarıdan kolajen takviyelerini de almak durumunda kalabiliyoruz. Yani bunun hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yani almalı mıyız, ne kadar almalıyız, ne kadar doğru? Burada aslında kolajen bir protein olduğu için dışarıdan o protein takviyesini almak oluyor, dışarıdan aldığımız takviyeler. Onlar da vücudumuzda sindirilerek yine vücudumuzda protein yapımında kullanılıyor aslında. O amino asitler yine kolajen üretimi sürecinde kullanılmış oluyor. Burada kişiden kişiye göre değişebiliyor ne kadar kullanılmalı, ne kadar süre kullanılmalı ve kaç yaşında başlanmalı. Bunun için özel olarak aslında beslenme uzmanlarından, diyetisyenlerinden destek alabiliyorlar kişiler. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Süper ederim. bilgiler verdiniz. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz diyetisyen Yasemin Arslan Hüdaverdi'ydi. 8'e Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.